Merhabalar. Bu videomuzda insansız hava araçlarının periyodik bakımları üzerine bunların nasıl yapılması gerektiği, hangi aralıklarla yapılması gerektiğini sizlere anlatacağım. İnsansız hava araçları oldukça hassas cihazlardır. İçerisinde çok komplike sensör devreleri bulundururlar. Bununla beraber hareketli mekanik aksamları, sabitleme aparatları bulundururlar. Bundan kaynaklı olarak mutlaka insansız hava araçlarının belirli aralıklarda uçuş öncesinde ve sonrasında periyodik bakımlarının yapılması gerekmekte. Bunun için özellikle teknik bakım noktasında insansız hava araçlarınızı saklama koşullarına uygun bir şekilde saklamanız gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü insansız hava araçları tamamen kapalı bir sistem olmalarına rağmen zamanla beraber toz birikimi gerçekleşebiliyor. Size de herhangi bir nedenden kaynaklı olarak gelen drone sistemlerinde ilk önce toz kontrolü yapmanız gerekmektedir. Peki, insansız hava araçlarında periyodik bakım nasıl yapılır? Daha doğrusu uçuş öncesi kontroller nelerdir? Bu kontrol listesinin aynısını uçuş sonrasında da kullanabilirsiniz ve belirli periyodik bakımlarda hem temizlik ve bakımında hem de sensörlerin, elektronik kartların, mekanik aksamların kontrolünde kullanabilirsiniz. Burada madde madde ilerleyeceğiz. Birinci maddemiz tamamen uçuş öncesi kontrol etmemiz gereken bir madde. Hava koşulları uçuş için elverişli mi değil mi? Herhangi bir rüzgarlı ortamda uçabiliyor muyuz? Drone'umuz bu rüzgarlı ortam için elverişli mi? Ya da yağmur yağıyor mu? Drone'umuzun yağmura karşı bir dayanıklılığı var mı? Bunu kontrol etmemiz gerekiyor. İkinci maddemiz uçuş öncesinde kontrol ediyorsak drone'un bataryası uçuş için yeterli seviyede mi? Eğer uçuş sonrasında da kontrol ediyorsak drone'umuzun bataryası saklamak için yeteri kadar seviyesi düşük mü? Bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, eğer bir pili kullanmıyorsanız mutlaka minimum şarjda bırakmalısınız. Yani 3.7, 3.8 volt civarında her bir hücrenin değeri olmalı. Bunun da en büyük nedeni, eğer bir pili dolu bir şekilde bırakırsanız kullanmadığınız durumda o pilde şişme ve bozulmalar meydana gelecektir. Üçüncü maddemiz ise yine uçuş öncesinde ve sonrasında kontrol etmemiz gereken bataryamızın fiziksel durumu iyi mi? Herhangi bir aşınma var mı? Herhangi bir şekilde bir şişme durumu söz konusu mu? Dış koruyucu kılıfında herhangi bir gözle görülebilir ya da müdahale edilebilir bir aksama, bozukluk, yırtılma söz konusu mu? Dördüncü maddemiz düzenli bir şekilde kontrol etmemiz gereken, her uçuştan önce ve sonrasında mutlaka kontrol etmemiz gereken şasideki, yani gövdedeki bağlantı elemanlarında, iniş takımlarının bağlantı elemanlarında, kollar ve motor tutucularının bağlantı elemanlarında herhangi bir gevşeme, açılma ya da kopukluk, bozulma söz konusu mu? Bunu mutlaka kontrol etmelisiniz. Beşinci maddemiz, bu maddemiz de yine uçuş öncesinde kesinlikle kontrol etmemiz gereken bir madde. Eğer pervanenizin yönleri uygun değilse muhtemelen takla atacaksınız ya da pervaneniz birbirine çarparak düşebilirsiniz. En kötü ihtimalde herhangi bir şekilde bu durumu çok fazla zorlayıp kaldırmak isterseniz motorlarınızda arızalanma olabilir. Dolayısıyla pervanelerinizi CV, CCV, yani saat yönünde ve saat yönünün tersinde olacak şekilde uygun konfigürasyona göre takmanız, monte etmeniz gerekiyor. Bir diğer maddemiz ise motorlarımızın fiziksel durumlarını kontrol etmemiz. Bunu yine periyodik bakımlarda, uçuş öncesinde ve sonrasında mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Motorlarımızın dış tarafında görülen herhangi bir aksaklık var mı? Çevirdiğimizde, elimizle çevirdiğimizde herhangi bir zorlanma yaşıyor muyuz? Ya da motorlarımız dönüş esnasında pervanesiz bir şekilde döndürdüğümüzde herhangi bir garip bir ses duyuyor muyuz? Bunlar kontrol edilmesi gereken şeyler. Bir sonraki maddemiz, iniş takımlarımız yere dengeli basıyor mu? Herhangi bir sebepten kaynaklı olarak iniş takımlarımızda gözle görünmeyen bir aksaklık olabilir. Drone'u yere koyduğunuzda net bir şekilde dengede kalmıyorsa bu sefer iniş takımlarınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Bunu da uçuş öncesinde, sonrasında ve periyodik bakımlar esnasında kesinlikle yapmanız gerekiyor. Sonraki maddemizde drone'u kontrol ederken yine periyodik bakımlarımızda açıkta herhangi bir kablo olup olmadığına bakmanız gerekiyor. Burada açıkta kablodan kastımız, kablo yerinden çıkmış olabilir, kopmuş olabilir ya da o noktada bizim bilmediğimiz sebeplerden kaynaklı olarak ya da tespit edemeyeceğimiz sebeplerden kaynaklı olarak kablonun dış koruyucu kılıfı yırtıldığından kaynaklı olarak bakır tarafı drone'un gövdesine temas ediyor olabilir. Açıkta herhangi bir kablo olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Aynı zamanda diğer bir maddemiz olarak da kablolarda herhangi bir kısa devre oluşturacak bir nokta var mı? Yani kısacası kabloların birbirine teması esnasında bir problem var mı? Bundan bir sonraki maddede de makaronlarımızda herhangi bir eskime, yırtılma, yanma, kopma gibi bir durum söz konusu mu? Bu konular oldukça çok önemli. Çünkü drone'umuzun kablolarında herhangi bir temas meydana gelirse muhtemelen birbirine bağlı bir komplike devre olduğu için birçok elektronik aksamımız yanacaktır. Bunların kendi koruyucu
devreleri olmalarına rağmen yüksek akımlarda çalıştığımız için bu koruyucu devre elemanlarının da yetersiz kalabileceği noktalar oluyor. Bu yüzden periyodik bakımlarımızda uçuş öncesinde ve sonrasında mutlaka bu son saymış olduğumuz 3 maddeyi dikkatli bir şekilde kontrol ediyoruz. Son maddemize gelmeden önce bir madde daha koyalım. Burada da uçuş öncesinde drone'umuzu eğer manuel veya otonom uçurmak istiyorsak drone'umuzdan bir veri almamız gerekiyor. Özellikle otonom uçuş esnasında bir drone sistemi mutlaka GPS'e en az 4 uyduya bağlanmak zorunda. Burada drone'un kendi konumunu belirleyebilmesi ve bizim vermiş olduğumuz emirlere uygun bir şekilde hareket edebilmesi için kendisinin gökyüzünden, uydudan bir veri alması gerekiyor. Almış olduğu bu veriye göre de gideceği noktalar, yani sizin gittiğiniz noktaların koordinatlarını belirleyebiliyor. Fakat düşünelim, uydudan yeterli veriyi alamıyor ve biz A noktasından B noktasına 7 metre irtifadan 10 metre irtifaya çıkacak şekilde gitmesini istiyoruz. Bu sefer B noktasını bilmediği için kendisine gelen hatalı veriye doğru ilerlemeye başlayacak. Kendi konum verisini bilmediği için bu noktaya doğru giderken bizim istemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz. Bu yüzden uçuş öncesinde mutlaka doğru sayıda uyduya bağlanıp bağlanmadığını tespit etmemiz gerekiyor. Son maddemiz yine uçuş öncesi gereken bir madde. Drone'unuzun kalkış ya da iniş yapacağı alanlarda herhangi bir onu etkileyecek olan fiziksel etken var mı? Bu fiziksel etkenden kastımız bir taş olabilir, su olabilir, herhangi bir şekilde işte insan yapımı herhangi bir konteyner, ürün gibi bir şey olabilir. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor çünkü drone'unuzun alt kısmında iniş yaparken bir burada mesafe engelleyici ya da engel koruma gibi bir durumumuz olmayabilir. Bir sensörümüz olmayabilir. Bundan kaynaklı olarak iniş ya da kalkış yapacağımız alanların kontrolü de drone sistemlerinin bakımları açısından oldukça önemli. Haricinde uçuş öncesi ya da sonrasında yapmayacağınız kontrollerde mutlaka drone'larınızı ayda en az bir defa kontrol etmeniz, motorlarınız ve drone'unuzun iç gövdesi dahil olmak üzere bunların toza karşı korunmasını ve temizlenmesini yapmanız gerekiyor. Bunları yaparken hem toz koruyucu bazı ıslak mendillerle beraber yapabilirsiniz ki bu ıslak mendillerin mutlaka hafif nemli bezler olduğuna dikkat etmeniz lazım. Aynı zamanda da bazı aparatlarla beraber bunları gerçekleştirebiliyorsunuz. Koruyucu ve temizleyici ekipmanların özellikle elektronik aksamlar için uygun olanını seçmeniz gerekiyor. Bu videomuzun da sonuna geldik. Biz bu video serisinde bundan önceki videolarda ve bu videoda dahil olmak üzere drone sistemlerinin genel olarak yapımı, bakımı, onarımlarını sizlere anlattık. Bundan sonraki aşamalarda hem bu videolardan yararlanarak hem de kendinizi geliştirmeye devam ederek drone teknolojilerini çok daha iyi anlayabilir ve bundan sonraki seviyelerinizde de drone sistemlerinin tamiratı konusunda çok daha farklı noktalara gelerek çalışabilirsiniz.